Merhaba. Bugün bu senenin en heyecan verici yeni otomobillerinden bir tanesi olan Volvo S90 ile birlikte Marbella'dayız. Arkamda görmüş olduğunuz S90, Volvo'nun yeni tasarım anlayışının ikinci üyesi. Geçen sene Volvo XC90 ile birlikte başlayan bu tasarım anlayışıyla beraber önümüzdeki 4 sene içerisinde Volvo'nun bütün modelleri yenilenecek. Açıkçası önümüzdeki 4 yıl içerisinde gelecek yeni modellerin tasarımlarıyla ilgili henüz bilgi sahibi değiliz. Ama XC90'dan sonra S90'ın da aynı onun kadar ihtişamlı bir tasarıma sahip olduğunu söyleyerek başlamam gerekiyor. Volvo rahat ve güvenli diye adlandırdığı yeni premium sürüş deneyimi yaklaşımıyla birlikte halihazırda güçlü rakipleri olan premium segmentine hızlı bir giriş yapmak istiyor. Bugüne kadar en güvenilir otomobil olarak anılan Volvo, bundan sonra konforu ve sürüş özellikleriyle de ön plana çıkma arzusunda. Bakalım yeni S90'la Volvo bu beklentileri karşılayabilecek mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Evet, yepyeni Volvo S90'ın direksiyonu başındayız. Ben şu anda ülkemize ilk etapta ithal edilmeyecek olan T6 benzinli versiyonunun direksiyonundayım. Bu aracın direksiyonuna geçmeden önce yaklaşık 100-120 km civarında da ülkemizde şu an ön siparişleri alınan ve Ekim ayından itibaren sahiplerine teslim edilecek olan D5 dizel versiyonunda kullanma fırsatı yakaladım. Biraz T6'dan bahsedelim. Daha sonra D5 ile ilgili izlenimlerimi de sizinle paylaşacağım. Volvo S90'ın bütün motor seçenekleri benzinli olsun, dizel olsun hepsi 2 litrelik 4 silindirli motorlar. Bu T6 versiyonda yine 2 litre 4 silindir bir motora sahip. Bu motor 320 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. 0-100 hızlanmasını 5.9 saniyede tamamlarken 250 kilometrelik bir son sürat değerine sahip ve 7 litrelik bir karma tüketim değeri olduğu söyleniyor. Ama ben daha o kadar tecrübe etmediğim için bu değerin bu fabrika değerlerinin ne kadar gerçeğe yansıttığı ile ilgili size bilgi veremeyeceğim. Ben size biraz D5 modelinden bahsetmek istiyorum. D5 modeli ise 235 beygir güç ve 480 Nm tork değerine sahip. 0-100 hızlanmasını 7 saniyede tamamlarken 240 kilometrelik bir son sürat değerine ulaşıyor. Aynı zamanda fabrika verilerine göre karma 4.8 litre yakıt tüketimi olduğu söyleniyor. Benim tecrübem yaklaşık 100-120 kilometre civarında kullandım. Biz tabii trafikte ve performanslı şekilde kullandık. Ama fabrika verilerinden çok da fazla yüksek değildi. Ben de yaklaşık bu kadar aracı aslında değerini arttıracak şekilde kullanmış olmamıza rağmen 6,5 litrelik bir tüketim değeriyle kullandığımı söyleyebilirim. Peki Volvo S90 sürücüsüne nasıl sürüş özellikleri sunuyor? Ben bu kullandığım süre boyunca gayet konforlu ve sınıfının gereklilikleri oranında keyifli bir sürüş gerçekleştirdim. Araç gayet sessiz, süspansiyon sistemi çok başarılı, yoldaki darbeleri size oldukça az hissettiriyor ve sınıfının gerektirdiği şekilde konfor özelliklerini kesinlikle sürücüsüne sunuyor. Volvo S90 biliyorsunuz Volvo'nun yeni tasarım anlayışının ikinci ürünü. Kardeşi olan Volvo V90 ile beraber aslında geçen sene tanıtılan XC90 modelinin platformu üzerine geliştirilmiş bir otomobil. Volvo'nun bu platformunun özelliği, bu platformun ön aks ile ön konsol arasındaki bölümü hariç bütün parçaları tamamen esnek. O nedenle o bölüm hariç platformun bütün her yeri değiştirilebiliyor ve böylece farklı boyutlarda, farklı segmentlerde çok çeşitli otomobiller aynı platform üzerinde geliştirilebiliyor. Şu aşamada XC90 ile beraber S90 ve V90 bu platform üstünde geliştirilmiş durumda. Ama bugün öğrendiğim bilgiye göre ileriki senelerde S60'da bu platform üstünde geliştirilecekmiş. Volvo yetkililerinin verdiği bilgiye göre bu platformun esnek olması aracın boyutları değiştirilebilirken çok iyi yol tutuş değerlerine ve iyi performans değerlerine, aynı zamanda da konfor değerlerine ulaşabildiklerini söylüyorlar. Ve açıkçası ben S90'ı kullandığım süre boyunca gayet konforlu olduğunu gözlemledim. Volvo S90 kendi sınıfı içerisinde en uzun,
en geniş ve en alçak otomobil. Bu da tabii ki iç mekanın ferahlığına fazlasıyla yansımış durumda. Volvo S90'ın içine baktığınız zaman tabii ki ailenin bu yeni tasarım anlayışının ilk üyesi olan ailenin büyük abisi XC90'a oldukça benzer şeyler var. Mesela bu gösterge paneli XC90'dakinin aynısı. Ortadaki bu büyük ekran XC90'dakinin aynısı. Onun haricinde vites topuzu, araç çalıştırma düğmesi ve burada ortadaki kayan göz ve genel tasarım öğeleri de XC90'a oldukça benzer. Ama ben açıkçası bu sade ve şık İskandinav tasarımını çok beğeniyorum ve S90'a da bunu çok iyi yansıtmışlar ve içinde bulunduğunuz kabin size lüks ve konforlu bir ortam sunuyor ve sürüşü çok keyifli hale getiriyor. Tabii açıkçası malzeme kalitesinden bahsetmeye çok gerek bile duymuyorum. Burada konsolun üst bölümü deriyle kaplı. Oldukça şık mat ahşap ve metal parçalar var. Onun haricinde benim en çok hoşuma giden ekranın her iki tarafında yer alan havalandırma kanalları. Bunlar da aracın tasarımına çok şık bir hava katmış. S90'ın ülkemizde de en çok satacak versiyonu olan D5 motorunun en önemli yeni özelliği Power Pulse adını verdikleri bir sistem. Bu sistem sayesinde turbo motorlardaki o ilk etapta gaza bastığınızdaki oluşan gecikmenin önüne geçtiği ve turbo lag'in ortadan kalktığı ve böylece sınıfının en iyi hızlanma performansını sunduğunu söylüyorlar. Ve ben bunu açıkçası otobanda tecrübe etme şansı yakaladım. Gayet iyi ve gerçekten hiç boşluk yaşamadan 480 Nm torkun verdiği güçle beraber çok iyi bir hızlanma elde edebiliyorsunuz. Volvo biliyorsunuz güvenliğe en önem veren otomobil firmalarının başında geliyor. Ve Volvo'nun iddiasına göre 2020 yılından itibaren Volvo araçlarının içerisinde ölümcül trafik kazaları gerçekleşmeyecek. Yani bir trafik kazası geçirdiğinde Volvo'nun içindeki yolcuların bu kaza sonucu vefat etmemelerini amaçlıyorlar. Ve geliştirdikleri teknolojiler hep buna yönelik. S90'da da bu amaçla yeni güvenlik önlemleri var ve sınıfının en çok güvenlik önlemini standart olarak sunan otomobil aynı zamanda S90. S90'la beraber Volvo ailesine eklenen en yeni güvenlik sistemi büyük hayvan algılama ve yoldan çıkma önleme sistemi. Daha önce yaya, bisikletli ve diğer arabaları algılayan sistem artık büyük hayvanları da algılayarak önünüze çıktığı takdirde siz yapamasanız bile ani frenle çarpmanızı engelliyor. Volvo'nun uzun dönem hedeflerinden bir tanesi de 2020 yılına kadar tamamen otonom gidebilen araçlar üretmek. Ve S90'la beraber pilot asist sistemini geliştirerek bu hedefe bir adım daha yaklaşmış bulunmaktalar. Daha önce XC90'da 50 kilometrelik süratlere kadar aktif olabilen pilot asist sistemi artık S90'la beraber 130 kilometrelik süratlere kadar aktif kalabiliyor. Yani siz 130 kilometrelik sürate kadar pilot asist sistemini ayarladığınız takdirde artık önünüzde bir araca gerek duymaksızın şeritleri takip ederek ve yol işaretlerini takip ederek sizi otonom olarak götürebiliyor. Tabii ki bu sistemi kullanırken Volvo kendi başına götürmüyor. Daha doğrusu bunun bir yardımcı sistem olduğundan bahsediyor. Sizin ellerinizin her zaman direksiyon üstünde olması gerektiğini size söylüyor ve direksiyonu bıraktığınız anda burada bir uyarı çıkıyor ve tekrar direksiyonu tutmanızla beraber sistem tekrar devrede kalıyor. Ama tutmaktan kastım tabii ki direksiyona yön vermek durumunda kalmıyorsunuz. Siz sadece direksiyonun üstünde ellerinizi tutuyorsunuz ve araç kendi kendine şeritleri takip ederek sizin belirlediğiniz hızla adaptif cruise kontrolünün de yardımıyla öndeki araçları takip ederek ilerliyor. Açıkçası ben genel intiba olarak bu kullandığım kısa süre içerisinde Volvo S90'ı gayet beğendim. Hem sürüş özellikleri, hem performans özellikleri, hem de tasarım özellikleri itibariyle kesinlikle bu girdiği zorlu grupta, zorlu segmentte rakiplerini zorlayacaktır. Tabii her zaman söylediğim gibi bu bir test videosu değil. Sadece ilk izlenimlerimi paylaşıyorum. Çok kısıtlı bir süre olduğu için muhtemelen size aktarmaya atladığım çok fazla nokta var. Ama emin olun bu araç Türkiye'ye geldiği zaman ilk test edenlerden biri biz olacağız ve size çok detaylı, çok kapsamlı bir test sunma şansı yakalayacağız. Ve ben artık bu sürüşün sonuna geliyorum.
Umarım sizi bu kısa süre içerisinde yeteri kadar bilgilendirebilmişimdir. Görüşmek üzere.